Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere yoğun istek üzerine fırında tavuk göğsü pişirdim. Aynı zamanda patatesli pişirdim. Lütfen aynen bu şekilde yapın. Yıllarca yapmış olduğum yöntemlerden bir tanesidir. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Önemli püf noktalarını sizlerle paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifine başlıyorum. Burada tam olarak 1 kilogram tavuk göğsü var. Öncelikle tavuk göğsünü fileto kesmem gerekiyor. Bunun için sol elimi tavuk göğsüne iyice bastırdıktan sonra bıçakla bu şekilde fileto kesiyorum. Çok ince olmasın, çok da kalın olmasın. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus, elinize bastırırken lütfen elinizi kaydırmayın ve çok dikkatli kesin. Zaten zamanla bu şekilde yaptıktan sonra eliniz pratikleşecektir. Tabii ki de keskin bir bıçak olursa işinizi daha da çok kolaylaştıracaktır. Sosunu tamamen hazırladım. Şimdi hemen sosunu hazırlıyorum. Bir kaseye 1 yemek kaşığı dolusu yoğurt ve üzerine de yarım çay bardağına yakında su ilavesi yaptım ve güzelce karıştırdım. Buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. 2 yemek kaşığı dolusu da sıvı yağ ilavesi yaptıktan sonra yine karıştırdım. Şimdi hemen 1 tatlı kaşığı toz şeker ilavesi yapıyorum. Toz şeker çok güzel kızartacaktır. İstemeyen izleyicilerim toz şeker kullanmayabilir. Şöyle 4-5 damla da limon suyu sıkıyorum. Bu da etin yumuşak olmasını sağlayacaktır. Eğer evinizde yoksa kullanmayabilirsiniz ama kullanırsanız gerçekten de büyük fark yaratacaktır. Ve şimdi baharatlarını ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı silme kırmızı toz biber, çok az çay kaşığının ucuyla zerdeçal, yine çay kaşığının ucuyla körü. Bu iki baharat olmasa da olur ama olursa lezzet katacaktır. Eğer evinizde köfte baharatı varsa yine çay kaşığının ucuyla bir miktar ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel yakışacaktır. Yeni bahar varsa yine bir miktar yeni bahar ve yarım tatlı kaşığı da karabiber ilavesi yaptım. Ben bu malzemelerin bütün detaylarını yine her zaman olduğu gibi açıklama kısmına yapılışlarıyla beraber tek tek yazacağım. Sarımsaklarını hazırlıyorum. Burada toplam 4 diş sarımsak görüyorsunuz ancak 3 diş sarımsak yeterli olacaktır. Bıçağın sırtıyla ezdikten sonra küçük küçük doğruyorum. Evde havan olmadığı için bu şekilde incece doğradıktan sonra üstünden merdane ile incelteceğim, geçeceğim. Aynen bu şekilde olacak. Bu çok önemli. Sarımsakların mutlaka küçük küçük doğranmış olması gerekiyor. Çünkü fırında yanabilir bu sarımsaklar ve hoş gözükmeyebilir. O yüzden mutlaka ince ince doğramamız gerekiyor. Bu arada 1 tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım bu sosa. Şimdi hemen tavuklarla sosu buluşturuyorum. Artık tavuk sosumuz hazır. Hemen ben üstünü kapatıp buzdolabında 2 saat boyunca dinlendireceğim. Ardından da fırında pişireceğim. Eğer bu şekilde soslu haliyle bir gece veya 2 gece dinlendirirseniz çok çok daha lezzetli olacaktır. Eğer isterseniz evinizde varsa bu tavuk göğsünü hemen döküm tavada da pişirebilirsiniz. Açıklama kısmına ben bir link bırakacağım. Daha önce de yapmıştım. Kanalımda var. Eğer izlemek istiyorsanız o linki tıklayıp izleyebilirsiniz. Tosta karıştırırken ellerimle bastırmıyorum. Çok hafif bir bası uygulayarak karışmasını sağladım. Şimdi hemen üzerini örtüp birkaç saat boyunca buzdolabında dinlendireceğim. Sos gerçekten de çok güzel oldu. Bol acılı. Artık damak zevkinize göre baharatlarını ayarlayabilirsiniz. Tavuk şiş de ben bu şekilde yapıyorum. Gerçekten de çok güzel oluyor. Güvenle deneyebilirsiniz. Zaten buna benzer tariflerim kanalımda mevcuttur. Deneyen izleyicilerim çok beğendi. Bu tarifimi de özellikle istemişlerdi. O yüzden yayınladım. Çünkü bu tavuk göğsünün pişirme süresi diğerlerine göre daha kısadır. Aradan 2-3 saat geçti. Artık ben tavukları pişireceğim. Ama öncesinde patatesleri hazırlamam gerekiyor. Patatesleri kabuklarını soyduktan sonra yıkadım. Ve bir daha yıkamanıza gerek yoktur. İsterseniz peçeteyle kurulayabilirsiniz. Hemen şimdi baharatlarını ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı dolusu sıvı yağ. Ve üstüne de istediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Yine zerdeçal bir miktar ilave yapacağım. Çünkü gerçekten de çok güzel yapışıyor.
pul biber, karabiber ve kırmızı toz biber kullandım. Çok az da zerdeçal kullandım. Patates çok lezzetli olacak. Sizlere garantisini veriyorum. Pişerken tavuğun suyu da damlayacak. Beraber pişecekler. Gerçekten de lezzetine lezzet katacak. Ben pazar kahvaltılarını, hafta sonu kahvaltılarını da bu şekilde yapıyorum. Bir misafirim geldiği zaman da böyle hazırlıyorum. Hemen fırına veriyorum. 230 derecelik fırında sadece bu patates ortalama 30 dakikanın 25 dakikanın içerisinde pişecektir. Yani sizlere ek bir bilgi olarak vermek istedim. Tek başına bile muhteşem bir tarif ama dediğim gibi tavuk suyu da içine girecek ve beraber pişecek. Gerçekten de lezzetine lezzet katacaktır. Eğer evinizde soğan varsa soğan ve sarımsakla pişirmenizi tavsiye ediyorum. Finalde göstereceğim zaten. Çünkü gerçekten de çok lezzetli oluyor. Ancak soğanlar evimde biraz büyüktü. Küçük olursa çok daha iyi olacaktır. Şimdi hazırlamış olduğum tavuk filetolarını üstüne aynen bu şekilde diziyorum. Buradaki en önemli püf noktası bu tavuklar pişerken kesinlikle fırına damlamaması gerekiyor. Yani fırın temizliği zor olur. O yüzden ızgara telini kesinlikle geçmemesi gerekiyor. Fırın tepsisinin çukurluğuyla dizeceğiniz etler aynı boyda olması gerekiyor. Eğer damlarsa fırına gerçekten de temizliği zor olur. O yüzden aynen bu şekilde yapın. Kesinlikle fırınınız pislenmeyecektir. Evet, ben şimdi fırına koydum. Şu anda 230 dereceye ayarladım. Ortalama 40 dakikanın içerisinde pişecektir. Aynen bu şekilde fırın tepsisine koydum. Aradan 25 dakika geçti. Ben şimdi hemen fırını açtım. Tepsileri de kendime doğru çekiyorum ki suyu damlamasın diye. Çünkü şimdi etleri ters çevireceğim. Toplamda 40 dakikanın içerisinde pişecektir. Daha fazla fırında kalmasına gerek yoktur. Çünkü daha fazla kalırsa tavuk göğsü kuruyacaktır. Lezzetli olmayacaktır. Hazırlamış olduğumuz sostan dolayı zaten yumuşak olacaktır. O bir kere kesin. 2 saat bile beklemiş olsa çok lezzetli ve yumuşacık olacaktır. Ama kurumaması için de daha fazla fırında kalmasına gerek yoktur. Toplamda 40 dakikalık bir süreç yeterli olacaktır. Aradan 40-45 dakika geçti. Artık yemeğimiz hazır. Şimdi hemen servis tabağına alacağım. Tarifim toplam ortalama 4 kişiliktir. Gerçekten de çok lezzetli oldu. Patatesler çok güzel pişti. Tavuk göğüsü de çok lezzetli oldu. Eğer tepside bir miktar suyu kalırsa tavukların üstüne dökmenizi tavsiye ediyorum. Daha parlak bir görüntü olacaktır ve daha da lezzetli olacaktır. Tavuk göğsünü ızgaraya koyduktan sonra altına mutlaka bir tepsi koymamız gerekiyordu. Bu çok önemli. Biz de tepsiye patates koyarak çok güzel bir şekilde değerlendirdik. Aksi halde tek başına ızgara telini koymuş olsaydık tavuğun bütün suları fırına dökülecekti ve fırın temizliği hem çok zor olacaktı hem de kötü kokular olacaktı. O yüzden aynen bu şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum. Yıllardan beri hep ben bu şekilde yapıyorum. Gerçekten de yiyen herkes çok beğeniyor. Hemen şöyle yumuşaklığını göstermek istiyorum size. Bakın ne kadar çok güzel ve yumuşacık. Eğer dediğim gibi tepsinin içerisinde su varsa bu tavukların üstüne dökebilirsiniz. Gerçekten de muhteşem oldu. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Ben hemen patatesi de göstermek istiyorum. Patates de çok güzel pişti. Soğan veya sarımsak bir tık diri kalabilir. O önemli değil. O şekilde bile çok lezzetli oluyor. İsterseniz bu şekilde servis tabağına koyabilirsiniz. Veya da salatasını yapabilirsiniz. Biliyorsunuz soğana sumak çok güzel yakışıyor. Bol miktarda sumak döktüm. İsterseniz evinizde nar ekşisi varsa nar ekşisi de dökebilirsiniz. Gerçekten de çok güzel olacaktır. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir videomun daha sonuna geldik. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.